Herkese merhabalar. Bugün sizinle birlikte birçok örgü projesinde kullanabileceğiniz bir model çalışacağız. Elimde görmüş olduğunuz bu parçayı bluz yapımında kullanmak için ördüm. Devamını getireceğim. Sizler bu modeli bluz yapımlarında kullanabilirsiniz. Yeleklerde, hırkalarda, runnerlarda, yastık kılıflarında birçok projede rahatlıkla kullanabileceğiniz çok şık bir model. Ben buradaki çalışmayı kendinden pulları olan bir iplikle çalıştım. Sizler merseriz ipliklerle, pamuklu ipliklerle de veya yün ipliklerinize de bu çalışmayı yapabilirsiniz. Projenize göre ipliğiniz farklılık gösterecektir. Burada daha belirgin olması adına 3,5 milim tığ kullandım. Sizler yine iplik ve el ayarınıza göre tığ seçimini yapabilirsiniz. Şimdi burada birkaç püf noktası var arkadaşlar. Dilerseniz hemen başlayalım. Öncelikle dikkat etmemiz nokta şu. Modelimiz 3'ün katları artı 1 şeklinde zincirle başlıyor. Yani hangi çalışmayı yapacaksanız ölçüsünü belirledikten sonra zinciriniz 3'ün katları artı 1 olmalı. Örneğin 124 zincirle tamamlandı bluz yapımı için. Şimdi ben daha küçük bir parçada size göstereceğim arkadaşlar. Burada 30 zincirle başlayacağım ama dikkat, 30 zincir 3'ün katları artı 1 olması için 31 zincirle başlamam gerekiyor. Sizler de bu ölçüyü alarak başlayabilirsiniz. Hangi projeye başlayacaksınız? Şimdi öncelikle bir tane kilit işlemi yaparak başlıyorum. İpliğimi sıkıladım. Şimdi 3'ün katları dedik. Artı 1 olacak. 31 zincirle başlıyorum. Hemen zincir çekerek başlıyorum. 31 tane zincir çekiyorum. 31 tane zincirimi çektikten sonra sayıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. 5. zincirimi buluyorum. Tığımın üzerine bir tane ilmek aldım. 5. zincirimin arka kısmındaki şu ilmeği alıyorum. Ve buradan bir tane daha ilmek çıkartıyorum. Tığımda 3 ilmek varken ilk ikisini diğer ikisini birlikte örerek ikili trabzan örüyorum. Tekrar tığımın üzerine alıyorum ve aynı ilmeğe tekrar batıp bir ikili trabzan daha yapıyorum. Tekrar tığımın üzerine alıyorum. Aynı ilmeğe tekrar batıp bakın arkadan ilmeği çıkardım. Tığımda yine 3 ilmek varken 2 defa da çıkarak ikili trabzan örüyorum. Şimdi burada arka ilmekleri almamızın nedeni şu. Örgümüzün başlangıç zemini daha güzel görünmesi adına. Eğer klasikleşen kısımda sadece şuradaki ilmeği alırsanız, arka kısmı almazsanız ilmeklerinizin arası sıra başında açık olur. Yani şurada zeminde arkadaşlar delikler oluşur. Bu yüzden arka ilmekleri kullanarak öreceğiz. Bakın bu şekilde bir boşluklu yapı oluşmuyor. Tekrar tığımın üzerine alıyorum. Şimdi devam ediyoruz. Alttan sayıyorum. 1, 2. 2 zincir veya 2 ilmek atlayıp 3. zincirimin arkasındaki ilmeğe battım. Arkadan ilmeğimi aldım. Tığımda 3 ilmek var. Bakın ilk ikisini kalan ikisini de birlikte örerek ikili trabzan ördüm. Tekrar üzerine aldım. Aynı ilmeğe bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Yani 2 defa da çıkıyorum arkadaşlar. Üzerine aldım. Yine aynı ilmeğe battım. İlmeğimi çıkardım. Tığımda 3 ilmek var. İlk ikisini kalan ikisini birlikte örerek ikili trabzanımı çalıştım. Tığımın üzerine aldım. Devam ediyorum. Sayıyorum alttan. 1, 2. 2 zincir atlayıp 3. zincirimin arkasında kalan ilmeğe ikili trabzanlarımı örmeye başlıyorum. Bakın. 1. Üzerine aldım. Aynı ilmeğe tekrar batıp bir ikili trabzan daha. 2. Üzerine aldım. Aynı ilmeğe battım ve bir ikili trabzan daha ördüm. 3. Bakın üçlü gruplar örüyorum. 3 tane ikili trabzan. Aralarda zincir çekmiyorum. Dikkat. Üzerine aldım. Devam ediyorum. 1, 2. 2 zincir atlayıp 3. zincirin arkasında kalan ilmeği buluyorum. Ve buraya 3 tane ikili trabzan örüyoruz arkadaşlar. Artık öğrendik. Bakın. Tığımın üzerine alıyorum ve aynı ilmeğe batıp yine ikili trabzanlarımı 3'e tamamlayacağım. Bakın 3 tane ikili trabzan çalışmış oldum. Zincirimin sonuna kadar bu şekilde üçlü gruplarımı örmeye devam edeceğim. Bakın alttan 2 zincir atlayıp 3. zincirimin arkasında kalan ilmeğe 3 tane ikili trabzan yapacağım. Sıra sonuna kadar
bu üçlü gruplarımızı örmeye devam edelim. Evet, bakın sıra sonuna doğru geldim. Hemen bakalım kaç tane üçlü grup çalıştık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane üçlü grubum oldu. Şimdi zincirimin sonunda 2 tane zincirim kalıyor. Dikkat. 1, 2. Burayı nasıl yapacağız? Tığımın üzerine alıyorum bir ilmek ve altta bir zincir atlayıp bakın ikinci zincire, yani sonuncu zincire bir tane atlayınca bir tane zincir kalıyor. Yine bunun da arka ilmeğini alarak buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yani tek bir tane 2 defa da çıkıyorum arkadaşlar. Ve bakın bitişimiz de bu sırada bu şekilde olacak. Şimdi bir üst sıraya geçmek için 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 zincirimi çektikten sonra örgümü çeviriyorum. Tığımın üzerine 2 defa doluyorum. Alttaki üçlü grubumu buluyorum. Bakın ilk üçlü grubum. Birinci trabzanım, ikinci trabzanım. İkinci trabzanımın tepesine batıp arkadan bir tane ilmek çıkartıyorum. Tığımda 4 ilmeğim varken ilk ikisini bir, diğer ikisini bir, kalan ikisini de birlikte örerek üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2. 2 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine 2 defa doluyorum. Alttan bakıyorum üçlü grubuma. Birinci trabzanım, ikinci trabzanım. İkinci trabzanın tepesine batıp arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. Tığımda 4 ilmek varken ilk ikisini bir, diğer ikisini bir, kalan ikisini de birlikte örerek üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2. 2 zincir çektim. Tığımın üzerine doladım. Ne yapıyoruz? İkinci trabzan tepesine bulup batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkardım. Tığımda 4 ilmeğim var. 3 defa da çıkarak üçlü trabzan çalışıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. 2 zincir, 2 defa dola, ikinci trabzan tepesini bul ve buraya üçlü trabzanını ör. Sıra sonuna kadar devam edelim. Şimdi sıra sonuna doğru geldim. Yine burada da dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Yine 2 tane zincir çekiyorum. 1, 2. Tığımın üzerine 2 defa doluyorum. Dikkat. Burada arkadaşlar hatırlayın, şurada bir kafesimiz vardı. Burada bir zincir atlayıp bakın ikinci zincirimi aldım ve buradan ilmeğimi yine çıkartıp üçlü trabzanımı buraya ördüm. Bitişimizi de bu şekilde çalışmış olduk. Şimdi bir üst sıradan devam edeceğiz. Bir üst sırada şöyle, burası tersiydi. Şöyle düzünden gösterelim. Bakın düz görünüşü bu şekilde. Şimdi yine 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Örgümün ters tarafıydı. Çeviriyorum bir üst sıraya geçmek için. Düz tarafına geçtik. Bakın düz taraflarda hep üçlü gruplara çalışacağım. Arka kısımlarında ters tarafındaysa kafeslerini çalışacağım. 5 zincir çektikten sonra tığın üzerine bir defa doluyorum. Şimdi dikkat, nereye batıyoruz arkadaşlar? Üçlü trabzanımızın tam tepesine batıyorum. Ve arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. Tığımda 3 ilmeğim var. 2 defa da çıkarak buraya ikili trabzanımı örüyorum. Yine tekrar bir tane alıyorum. Aynı boşluğa tekrar batıp bir ikili trabzan daha örüyorum. Üzerine aldım. Aynı ilmeği tekrar batıp bir ikili trabzanımı daha örüyorum. Devam arkadaşlar. Tığımın üzerine bir ilmek aldım ve bir diğer trabzanın tepesine batıp yine buraya üçlü grubumu örmeye başlıyorum. 1, 2 ve 3. Tığımın üzerine aldım ve trabzan tepesini bulup bakın yine üçlü grubumu buraya çalışmaya başlıyorum. İkili trabzanlarla 1, 2, 3. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Her bir üçlü trabzan tepesine üçlü gruplarımı örüyorum. Üçlü gruplarımı örerek geldim. Şimdi bakın son kısımdayım. Buraya dikkat. Şimdi buraya üçlü grup çalışamayız. Tığımın üzerine aldım. Şimdi burada bir zincir atlayıp şöyle ikinci zincire batıyorum. Arkadan ilmeğimi aldım. 2 defa da çıkarak bir tane ikili trabzan yapıyorum. Her zaman üçlü gruplarımın bitişinde arkadaşlar bir tane
ikili trabzan yaparak sıramı bitiriyorum. Bakın şöyle göstereyim. Bir üst sıraya geçerken yine 5 zincirle başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Örgümü çeviriyorum yine. 2 defa doluyorum ve aşağıda ikinci trabzanın tepesini buluyorum. Arkadan ilmeğimi aldım. Tığımda 4 ilmeğim varken 3 defa da çıkarak üçlü trabzanımı çalışıyorum. Arada 2 zincirde hatırlayalım. Üzerine 2 defa doluyordum. Altta ikinci trabzan tepesini bulup buraya üçlü trabzanımı örüyordum. Şimdi bu sıra hep bu şekilde devam edecek arkadaşlar. İşte kafesleri öreceğiz. Bitecek. Sonra tekrardan üçlü gruplara çalışacağız. Ön taraftan üçlü gruplarımızı, arka taraftan kafeslerimizi çalışarak devam edeceğiz. Yine bakın bu sırada ne yapıyoruz? İkinci trabzanların tepesine batarak üçlü trabzan çalışıyoruz. En son dikkat, en sonda bir tane buradan zincir atlayıp şu ikinci zincire üçlü trabzanımızı yapıp bitiriyoruz. Bu şekilde istediğiniz uzunlukta, istediğiniz ebatta örerek arkadaşlar böyle bir model elde edebilirsiniz. Çok güzel, çok kullanışlı. Aynı zamanda da bakın böyle çok hoş duruyor. Mutlaka yaptığınız zaman şöyle hafiften bir buhar vererek de ütüleyelim. Projeniz her neyse. Dediğim gibi birçok projede kullanabilirsiniz. Böylece bir teknik videonun daha sonuna gelmiş olduk. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı. Ayrıca merak ediyorum. Sizler hangi projelerde kullanırsınız ya da kullanacaksınız? Yorum olarak bırakırsanız çok sevinirim.